Hanımlar beyler, Avrupa Parlamentosu içerisinden hazırlanıp yayınlanan tek Türkçe program Brüksel Kargası'na hepiniz hoş geldiniz. Yeni sezonun ilk programı bugün. Eylül ayı ile beraber biz de yeni sezonumuza başladık. Bu sezonda da sizinle çok önemli konukları buluşturmayı ümit ediyoruz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Avrupa Parlamentosu üyesi, Yeşiller üyesi Sayın Bodil Valero bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. İzin verirseniz çok sıcak bir gündem, Almanya seçimleriyle başlayalım. Almanya Avrupa Birliği'nde çok önemli yer kaplayan ülkelerden bir tanesi ve çok kısa bir süre önce seçimlerini yaptılar. Bu seçimler tabii ne kadar sürpriz oldu, o belki tartışılır ama seçimlerden çıkan sonuçta Avrupa'daki sağ partilerin yükselişi konuşulmaya devam edildi. Almanya'da da buna benzer bir sonuç çıktı. Sizin baktığınız noktadan Avrupa'da sağ partilerin yükselişi nasıl değerlendiriliyor ve bunun Avrupa Birliği'ne yakın bir gelecekte nasıl bir etkisi öngörülüyor? Sanırım Avrupa'da bu konuyla ilgili çok önemli bir dönüm noktasındayız. Brexit'i yaşadık çok yakın bir zamanda. Avrupa için çok önemli bir mesajdı bu. Halk aslında Brüksel'le ilgili çok ilgili değil. Sanırım aynı zamanda siyasetçilere, geleneksel siyasetçilere size güvenmiyoruz demek. Onlar aşırı sağ oy veriyorlar. Çoğu doğru bir gerçekten yabancı istemediklerini inanarak bu tercihi yapıyorlar. Ama bazılarının seçimi sistemle ilgili memnuniyetsizlik, geleneksel partilerle ilgili olan bir memnuniyetsizlik görüyoruz. Benim ülkemde de aynı şekilde. Yani bu aslında sağ partilere verilen oyların samimiyetle yabancı düşmanlığından değil de aslında geleneksel kafadaki siyasetçilere bir ders vermek için verildiğini mi düşünüyorsunuz daha çok? Sanırım ikisi de, çünkü bazı insanlar gerçekten daha fazla yabancı görmek istemiyorlar, göçmen görmek istemiyorlar. Çok göçmen almış. Mesela benim ülkem İsveç çok göçmen aldı ve bununla ilgili biz gurur duyduk ama birçok insan artık yeter demekte. Birçok insan da istemiyorlar artık bunu. Diğer Avrupa ülkelerinin de kendine düşen güçlerini yapmalarını istiyorlar. Aynı zamanda Almanya'da aynı şekilde Suriye kriziyle beraber çok fazla göçmen aldılar ve artık yeter demek durumundalar. Sanırım kendi ülkeleri bazında bu soruna çözüm bulmayan siyasetçilerine bir mesaj vermekti. Peki Brexit'ten bahsettik. Kısaca ona da değinelim. İngiltere'nin Brexit'le beraber Avrupa Birliği'nden çıkma kararı Avrupa Birliği'ni nasıl bir noktaya taşıyacak sizce? Yani Türkiye olarak da Türkiye'nin de farklı beklentileri var Avrupa Birliği'nden. Hatta bazen Avrupa Birliği tarafından Türkiye'ye birliğin tam üyesi değil de belki imtiyazlı ortağı olabileceği gibi şeyler söylenmişti. Brexit'le beraber Avrupa Birliği yeni bir yapılanma içerisine gidebilir mi ve farklı bir takım ülke pozisyonları belirlenebilir mi Avrupa Birliği içerisinde? Sanırım şu anda çok fazla yeni statü
yok. Çok fazla çoğunluğun ne olacağını bilmiyoruz. Brexit'le ilgili konuşmak gerekirse şu an için görmüş olduğumuz şey eskisi gibi değil. Eskisi gibi açık değil. Eskiden AB'yi bırakacak olan ülkeleri öngörmek mümkün değildi. Sadece ülkelerin katılacağı düşünülürdü. Aynı şekilde Türkiye ile ilgili Türkiye'nin de katılacağını düşünürdük. Çeşitli ülkeler arasında barışçıl ilişkiler sürüleceğini düşünüyorduk. Fakat Britanya seçimini yaptı. Biz de onların yapmış olduğu seçimle yaşamak durumundayız. Evet, tabii ki Türkiye üyeliğiyle ilgili tabii ki parlamentoda çok konuşuldu, çok konuşuyoruz hala. Türkiye ile ilgili müzakerelerin bir süreliğine durdurulmasının önemli bir çözüm olduğunu görüyoruz. Şu anda aslında Türkiye'nin elinde, Türkiye'de seçimler olacak, önemli seçimler olacak, referandumla beraber ve eğer ki Türkiye'deki parlamento Avrupa'dan uzaklaşmak isterse referandumu şimdi olduğu gibi bizim ilişkileri bitirmemiz gerekir. Ama eğer ki Türkiye bize yakınlaşmak isterse biz buradayız Türkiye için. Türkiye'de çok fazla demokrat var ve biz de ülkenin demokrat bölümüyle aynı yerde yer almak isteriz. Türkiye'nin yarısı hala AB'ye katılmak istiyor, hala aynı değerleri taşıyor. Diğer yarısı da bu şekilde düşünmüyor. Tabii ki biz de ilk %50'nin yanındayız. Hala AB demokrasisine ve AB değerlerine inanan %50'nin yanındayız biz de. Şimdi o kesim, yani Türkiye'de Avrupa Birliği değerlerine inanan kesim, Avrupa Birliği'nin son yaptığı açıklamalarla birlikte, işte müzakerelerin dondurulması ya da bir süreliğine rafa kaldırılması gibi açıklamalarla birlikte kendini oldukça yalnız hissediyor aslında Türkiye'de. Avrupa Parlamentosu ilişkileri dondurmak dışında başka bir çözümle ilgili, Türkiye ile ilgili, Türkiye'nin şu anda içinden geçtiği süreçle ilgili başka bir çözümle ilgili düşünüyor mu? Yoksa yani izlenmesi gereken yollarda sıra buna mı gelmiştir? Yani tamamen müzakerelerin dondurulması ve bundan başka bir seçenek yok gibi mi görünüyor? Şunu hatırlamamız gerekiyor. Nasıl devam edilmesi gerektiğiyle ilgili bazı kurallar var. Müzakerelerle ilgili bazı kurallar var. Türkiye'de olmuş olanlar aslında tam müzakerelerin durdurulmasına yol açmış olması gerekirdi. Ama biz buna karşı çıktık. Hayır, lütfen durdurmayın. Şu an için sadece dondurun. Türkiye tekrar demokrasi yolunu izlediğinde biz tekrar Türkiye ile müzakerelerin devam etmesini istiyoruz. Türkiye ile tabii ki, ama eğer ki var olan yasaları, kuralları takip etmiş olsaydık tamamen dondurmuş değil, durdurmuş olmamız gerekir. Türkiye ile biz iyi ilişkiler istiyoruz ve tabii ki de bu müzakereler önemli. Mesela biz Yeşiller Türkiye'yi üye olarak istiyoruz. Evet, tabii Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili süreci çok uzun yıllardan beri devam ediyor. Fakat bir yandan Avrupa'da başka şeyler de oluyor. Biz o olup biten şeyleri de aslında çok merak ediyoruz. Türkiye'de Avrupa Birliği'ni yakından takip eden kişiler olarak. Ben bu siyasi konulardan daha farklı bir noktaya taşımak istiyorum konuşmamızı. Enerji ve çevre politikaları. Yeşiller de bu konuya oldukça fazla zaman ayırıyor. Avrupa Birliği'nin önümüzdeki 100 yılı nasıl
düşünülüyor sizin tarafınızdan? Yani neler öneriyorsunuz enerji konusunda, yeni enerji kaynakları konusunda, yenilenebilir enerjiler konusunda ve çevre duyarlılığı konusunda nasıl bir Avrupa bizi bekliyor? Sanırım çok uzun bir yolumuz var hala. Çok 30-40 yıl boyunca bu konuyla ilgili çalıştık. Çevre değişikliğiyle ilgili konuştuk yıllar boyunca ve bizle güldüler. Ama şu an için çok büyük bir ilerleme görmüyoruz. Bazı ülkeler bizim bütün attığımız bütün adımları durdurmaya çalışıyorlar. Ama var olan sistem içinde insanların çevreyle ilgili duyarlı olmasını oluşturmak istiyoruz. İnsanlar için çevreci olmanın, yemek, enerji vesaire çevreci olmanın daha kolay, daha mantıklı, iyi bir çözüm seçim haline gelmesini istiyoruz. Ve fosil yakıtın da aynı şekilde yavaş yavaş tamamen artık kullanılmamasını istiyoruz. Tabii ki fosil enerji endüstrisi var. Çok büyük bir endüstri bu. Evet. Daha önce yapmış olduklarından daha iyi bir yol izlemeye çalışıyorlar. Ama hala o fosil enerjiyi satmaya çalışıyorlar ve bütün elimizde olan sistemlerle 2050'de sıfıra inmesini istiyoruz. Bunun altında gerçekten 1.5 evet, Kiribati ve gibi adalar sürdürülebilir hale, hani onların da kaybolmamasını yol açabilir bu. Dünyadaki herkes hep birlikte aynı yöne doğru gitmemiz gerekiyor ve fosil yakıtı azaltmamız gerekiyor. Teknoloji de düşünmemiz gerekiyor. Ama mesela ben arabayla mı işe gidiyorum, bisikletle mi işe gidiyorum? Kişisel olarak yaptığımız seçimler de çok önemli. Peki son olarak güvenlik ve savunma politikalarına değinmek istiyorum. Güvenlik ve savunma politikaları özellikle bu son yıllarda dünyanın çeşitli yerlerindeki savaşlardan ve acılardan dolayı insanlar refah seviyesi daha iyi olan, daha demokratik olan bölgelere bir göç yaşıyorlar. Biz de bu göçün tam ortasındayız aslında şu anda bu coğrafyada. Güvenlik ve savunma politikaları nasıl bir yere doğru evriliyor? Bunu teknolojiyle de birleştirirsek artık insanların bütün kişisel bilgilerinin paylaşıldığı, internet üzerinden her şeye ulaşılabildiği, yapay zeka konuşulan bir dünyada yaşıyoruz. Avrupa Birliği nasıl bir güvenlik ve savunma politikası düşünüyor önümüzdeki 50 yıl içerisinde veyahut da 100 yıla yayılmış bir şekilde? Sanırım savunma teknolojisinde çok korkutucu bir durumda karşı karşıyayız şu anda. Şu anda araştırma programlarında zaten savunma teknolojisinin ve otonom hareket eden silah teknolojisinin zaten var olduğunu görüyoruz. Önemli olan şu an ama bilmediğimiz şey dronlarla ilgili mesela. Bu konuyla ilgili kararları kimin alacağı? Bu dronların mesela yol açtığı felaketlerin bunların kararı kimin elinde? Şu an için görmüş olduğumuz zorluk evet inanılmaz büyük, hala inanılmaz büyük bir savaş ekonomisi görüyoruz.
Tabii ki çok fazla aramız, evet, diğer ülkelere diğer ülkelere ihraç etmek durumundayız. O yüzden terör gruplarının eline geçiyor bu. Mesela Suriye'ye gidiyor bu silahlar. Türkiye'den geçiyorlar, Suriye'ye gidiyorlar. Yani sadece akıllı savunma teknolojisiyle ilgili değil, geleneksel savunmayla ilgili de sorunumuz var aslında. Kapasitesiyle ilgili de bir sorun var. AB fonlarıyla birlikte bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Yeni teknolojiler yapılmaya çalışılıyor. Ama çok öncelikle kendi kapasitemizi azaltmamız gerekiyor. Çünkü ihtiyacımız yok. Zaten savaşta olan ülkelere de biz ihraç etmememiz gerekiyor. AB parasını da daha fazla savaş yapılması için daha fazla prodüksiyona gitmememiz gerekiyor. Tersine durdurmamız gerekiyor bu gelişmeyi. Peki bu gerçekçi bir noktaya gelmiş durumda mı? Yani çünkü özellikle Orta Doğu'da kullanılan silahların bir kısmının, önemli bir kısmının da Avrupa'daki bazı ülkelerde üretildiği hep konuşuluyor. Bununla ilgili nasıl önlemler alınabilir ya da bununla ilgili girişimler oluyor mu? Artık şu an zaten Orta Doğu'da olan silahlanmayla ilgili hiçbir şey yapamayız. Ama gelecekte daha az nasıl üretebiliriz? Yapabileceğimiz şey bundan böyle Avrupa'dan artık silah gitmemesi o bölgeye. Kontrol edilmesi gerekiyor. Silah ihracatı. Satmış olduğumuz silahlar mesela savaşta kullanılmaması gerekiyor. Şu an Yemen'de olduğu gibi mümkün olmamalı. Bu silahların başka bir ülkeye gitmesi mümkün olmamalı ve kullanan kişinin hakkı olmamalı, kullanım hakkı olmamalı. Daha iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Son kullanıcı kim, alan ülke kim, riski daha iyi bir şekilde görebilmemiz gerekiyor. Savaş olmayan zamanlarda bazı ülkelere silah sattık ama artık o ülkeler savaş içinde. Ama bunu görebilmemiz gerekiyordu belki de. Bu yüzden bu çok zor. Kontrolü daha iyi yönetmemiz gerekiyor bu yüzden. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Bizim için çok bilgilendirici bir program oldu. Umarız siz de keyif almışsınızdır. Tabii ki ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Evet, Brüksel Kargası'nın bugünlük sonuna geldik. Programlarımızı lütfen YouTube kanalımız üzerinden takip etmeye devam edin. Bir sonraki programımızda yine önemli bir konukla sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.